Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün olsun. Şimdi altın ve gümüş analizlerine dolar endeksiyle başlamak istiyorum bugün. Dolar endeksinde şu gördüğümüz çift tepe formasyonu vardı. Bunun aktif olması için aşağıda 97.85-97.71 desteğinin kırılması gerekiyor. Fakat bu bölgeden bir destek aldık, yükseliş görüyoruz şu an. Burada da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 98.56. 98.56 geçilmediği sürece aşağıda 97.71'in kırılma olasılığı gündemde olacak. Bunun da olası düşüşlerdeki hedefi 96'ya kadar devam edebilir. Şu yukarıdaki çift tepe oluşumunun yüksekliği kadar bir satışı getirebilir. Bu da ons altın ve ons gümüşe pozitif yansıyacaktır. Açıkçası ons altında henüz yükselişlerin başlamaması çok daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü burada bir V düzeltme, yani şu düşüşün hızlı bir geri alımı güç toplayamadan geleceği için yukarıda 2075'in kırılma ihtimali azalacak. Dolayısıyla burada bir V yükseliş yerine şu alanda yatay bir hareket altının güç toplamasını ve bu sayede de 2075'in kırılma ihtimalinin daha yüksek olacağını bana gösterecek. Dolayısıyla evet, bu yatay süreç biraz sıkıcı olabilir, ancak 2075'in kırılması için gerekli olan bir süreç. Dolayısıyla da yukarıda ilk takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1964-1958 aralığında, aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemizde 1911-1907. Bu 1907'nin altına doğru sarkmalar yaşanabilir 1895'e kadar. Bu normaldir. Ancak bu bölgenin artık kırılmadan şurada yatay bir hareket çok daha sağlıklı bir süreç olacaktır. Bu V yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 2010'un geçilmesi gerekiyor. 2010 geçilirse çok daha sert, hızlı bir şekilde 2075'lere doğru bir hareket görebiliriz. Ancak dediğim gibi o zaman burada bir çift tepe olasılığı daha güçlenecek. Bunu da pek istemeyiz. Şu yatay hareket çok daha sağlıklı olacak. Şimdi buradan ons gümüşe geçelim. Ons gümüş altına göre daha güçlü duruyor. Şuradaki omuz baş omuz formasyonunun destek bölgesinin üstüne de attık. Bu da 25.43-25.31. Sonrasında tekrar buradan satışlar görsek de şu hareket aslında artık gümüşün altına göre daha güçlü durduğunu bize gösteriyor. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 25.69-25.52 aralığından geçiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece tekrar şu aşağıdaki destek bölgemize 24.57-24.49'a kadar satışlar gelebilir. Bu normaldir. Gene burada yatay bir bantta hareket ediyor deriz. Bu destek bölgesi korunduğu sürece şu süreçte geçireceğimiz zaman bir güç toplama olarak görülebilir. Gümüşün bu güçlü duruşunu da altın gümüş rasyosunda da görebiliyoruz artık. Şu yatay hareketin artık diplerine doğru satışlar sertleşmeye başladı. Şu destek bölgesi önemli olacak, 76-75-85 aralığı. Bu bölge kırılmadığı sürece gene altın ve gümüşteki o yatay hareketin altın gümüş rasyosunda da desteklendiğini takip edeceğiz. Buradan gramlara geçersek, gram altında 900 önemli demiştik. Şurada bir gebi vardı. Buraya kadar düşüşler normal karşılanır demiştik ve bu bölgeden çift dip yapıp bir destek bulduk. Yukarıdaki şu an takip edeceğimiz direnç bölgemiz 928-924 bölgesinde. Bu bölgenin kırılımı şurada yatay bir hareketin başladığını bize gösterecek tekrar. Aşağıda ise 900'ün gene destek olarak çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ancak buradan olası sarkmalar 863'e kadar normal karşılamalıyız. 863 altında kapanışlar ancak stop olmamızı gerektirebilir. Tabi bu stop seviyesi kısa vadeliler için geçerli. Daha orta ve uzun vadeli yatırım yapanlar için aşağıda takip etmeleri gereken destek bölgesi 837-832'den geçiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece şurada yatay hareketi takip ediyor deriz ve buradan gelen tepkiler de alım fırsatı olarak kullanılabilir. Burada da tabii dolar Türk lirası çok belirleyici olacak. Şöyle dolar Türk lirasına da bir geçersek, bu kur korumalı mevduat hesaplarından ötürü dolar Türk lirasında 14.56-14.52 desteğinin kırılacağını düşünmüyorum.
Bu bölgede yatay harekette bu süreci geçireceklerini tahmin ediyorum. Ancak Nisan ayı için dolar Türk lirası riskli bir sürece girecektir. Ukrayna-Rusya savaşı bu şekilde devam ederse turizm gelirlerindeki azalmadan ötürü faiz artırımına gitmek zorunda kalabilir hükümet. Aksi takdirde enflasyon çok fazla yükselecek ve bu da siyasi açıdan istemeyecekleri bir durum olacaktır. O nedenle Nisan'ın ortalarına kadar çok fazla bir sorun görmüyorum, ancak gramları dolar Türk lirası açısından düşündüğümüzde Nisan'ın ikinci yarısında yakından takip etmemiz gerekecek. Ama şunu da unutmayalım, dolar Türk lirasında yapısal bir değişim olmadığı sürece, bu yapısal reformlar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, bu konularda temel değişimler olmadığı sürece dolardaki tüm düşüşler alım fırsatı olacaktır. Dolayısıyla bu da altın ve gümüşe alım fırsatı olarak yansıyacaktır. Ancak tabii olası bir güçlü faiz arttırım süreci de oldukça sıkıntılı günler geçirmemize neden olur. O yüzden stop seviyelerinin üzerinde önemli duruyorum. Dolayısıyla gram altında aşağıda 900 kırılmadığı sürece yukarıda 928'in kırılımını takip edeceğiz ve şu yatay hareket ne yöne kırılıyor, daha sonrasında da bunu takip etmeye başlayacağız. Gram gümüşe geçersek, gram gümüş daha güçlü duruyor ons gümüşteki hareketten ötürü. Gram altının geçemediği şu direnç bölgesinin üstüne atmış durumda şu an gram gümüş. Ve şu yatay hareketi fiyatlamaya başladı. Hatta bunu destek olarak da çalıştırdı. Bakın şu destek bölgesini. Burada da takip edeceğimiz destek bölgesi 11.87-11.77 aralığında. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz ise 12.66-12.51. Ons gümüşün güçlü durmaya devam etmesi gram gümüşün dirençlerini kırma ihtimalini gündeme getirecektir. Ancak tabii bunun Türk lirası bacağından da ne kadar desteklendiğini yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Son günlerde nereden alalım, nereden satalım soruları gittikçe artmaya başladı. Bu yüzden önümüzdeki hafta sizlerle bu işlemlerimizde ne tür stratejiler kullanabiliriz, hangi vadeli yatırımcıyız gibi konularla ilgili bilgi içerikli videolar da paylaşmak istiyorum. Bu videolar aynı zamanda burada yaptığım analizlerin bir tür kullanma kılavuzu gibi olacak. Yani bu verdiğim seviyeler sizin ne işinize yarar, bunları ne şekilde kullanmalısınız? Bunlarla ilgili genel bilgiler vermeye çalışacağım ki burada yaptığım bu analizlerden maksimum faydayı sağlayabilin istiyorum. Önümüzdeki süreçte gene bir zaman yaratabilirsem de aslında teknik analizle ilgili daha detaylı bilgi videoları da oluşturmaya çalışacağım. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.